15-10-1960 doğumluyum. Kayseri'de doğdum. Akabinde Ankara'ya geldik. 6 aylıkken Ankara'ya geldik. Diğer kardeşlerimle beraber 3 kardeş Kayseri'de doğdu. Diğer üçü de Ankara'da doğdu. İlk orta ve lise dönemlerimi Ankara'da okudum. Daha sonra akabinde İstanbul'a geldik. Babamın işinin nedeniyle perde, tekstille uğraşıyorlardı kendileri. Buraya geldik, Bakırköy'de oturduk. Bakırköy'de oturduktan sonra bir takım tabii ki kurslara gittim, şeylere gittim. Fakat evliliğim Bakırköy'den sonra Sultanahmet civarına Pierre Loti Palace Apartmanı'na gelmekle sonuçlandı. Pierre Loti Palace Apartmanı'nda 2 tane evladım oldu. Bir kız, bir erkek olmak üzere. Bunlar orada doğdu. Babaları da zaten Sultanahmet Çatladıkapı'da doğmuş. Sultanahmetli. 2 kuşak orada doğmuş oldu. Daha sonra şu ana kadar orada oturumum, ikametgahım hala oradadır. Kayınvalidemle biz altlı üstlü oturuyorduk. Sanki dubleks gibiydi. Oradaki komşularımızla güzel bir muhabbet, güzel bir diyalogumuz vardı. Tabii ki kayınvalidemin arkadaşları ve onların çocukları da, kızları da benim arkadaşım oldular. Bazıları evlendi, bazıları aynı binada oturdular. Ben oraya gelin geldim. Her ayın belirli günleri kayınvalidemlerin günleri olurdu. Diğer komşuların da. Benim kayınvalidemin her ayın 6'sında günüydü. Bir tanesinin atıyorum ayın 8'indeydi. Birisi 20'sinde, biri 15'indeydi. O civarlarda oturuyordu çoğu komşuları, arkadaşları. Binamızda Ermeni oturan da vardı. Madam teyze çok iyi bir insandı, sizden iyi olmasın. Onun da bir günü vardı. Aynı günde onun da gününe davet edilirdik. Ama kaç kişi gelecek sınırı, limiti yoktu. Herkes hazırlığını yapar. O gün mutlaka misafir kabul günüydü o evde. Sonrasında Nadiye Hanım teyze vardı hemen bizim altımızda. Beyi Sultanahmet Adliyesi bizde çok yakın olduğu için o zaman adliye faaliyet gösteriyordu. Oradan emekliydi. Orada oturuyordu kızıyla beraberinde. Fatoş'tur kendi ismi de. Hala da görüşüyoruz. Hala da anne baba vefat etti. Kızı orada oturuyor. Daha sonra üst kattan Makbule Hanım teyze vardı. Vefat etti. Gelini aşağıda oturuyordu. Benim altımda hemen karşı dairede Nilgün. Çok güzel bir muhabbetimiz vardı. Biz de gençler kayınvalidemin günü harici biz de kendi aramızda gün yapıyorduk. Güzel bir diyalogumuz vardı onlarla da. Kayınvalidemler her ne kadar belirli bir meblağ koymadan yapıyorlarsa bizim dönemimizde biz bir para koyardık. Şu para kadar günde toplanır, herkes ihtiyacı neyse onu alır veya yatırıma dönüştürürdü. Zamanlar bu şekilde devam etti. Böyle de hala da dönem dönem görüştüğümüz komşular, vefat edenler harici görüştüğümüz oluyor. Görüşmelerimiz de devam ediyor. Evler derken daha öncelerinde iş yerleri de vardı. Bu iş yerleri gümüşçü, kuyumcu ve kunduracı diyeyim, Pierre Loti Caddesi'nin devamı. Şu anda hepsi otele dönüştü. Otele dönüştü. Fakat bir rahatsızlık veriyor muydu bunların hani şeylere? Asla ve asla rahatsızlık vermiyordu. Ama özlem duyduğumuz komşuluk ve o duygu ortadan kayboldu. Bir çocuğumuz kapının önüne dahi inse hiçbir gözümüz arkada kalmıyordu. Çünkü hepimizin çocuğu gibi birbirimizin çocuğunu gözetlerdik. Karşımızda zaten Kadırga Hamamı vardı. Hamamın sahipleriyle de görüşüyorduk biz onlarla ailece. Hala Bedriye Hanım kulakları çınlasın. Benim çok samimi arkadaşımdır ve de görüşüyoruz.
Daha öncesinde adliyeye yakın olduğu için orada bulunan avukatları, savcısı, hakimlerinden oturan bir kitle vardı. Bir de normal halk, ticaretle uğraşan halklar vardı. Kayserililer yoğunluktaydı, Erzincanlılar yoğunluktaydı, Niğdeliler vardı. Cağaloğlu yakın olduğu için matbaacılar vardı orada. Orada oturan ailenin fertleri vardı diyeyim ben size. O şekilde güzel bir komşuluk vardı. Herkes birbirlerini biliyordu. Hangi apartmanda, nerede oturduğunu biliyordu. Apartman görevlilerimiz vardı. Zaten apartman görevlilerimiz birebir senin akrabalarını dahi tanıyan birisiydi. Nereye gidecek, ne yapacak, ne edecek? Kapıyı direkt açardı. Onu şu kata çıkartırdı. Ellerinde de bir şey varsa zaten yardımcı olaraktan kata intikal ederlerdi beraberinde. Ahşap evler vardı. 2 katlı, 3 katlı çok evler vardı. Ama hepsi bir yerde bazıları yok edildi. Yerine otel adı altında yapılan binalar, beton binalar diyeyim ben size. Onlar dikildi. Şık değildi belki, özlem duyulacak bir şeyler gitti yani şeyimizden ama ne yapalım, durum bunu mu gösterdi? Yapılmasa daha iyiydi. Bir nostaljiyi yaşıyorduk orada. Fakat aşağıda Şehsuvar Bey mahallesinde bu olayı yapmadılar ve de çok güzel oldu. O şekilde Şehsuvar Bey mahallesi 2 katlı, 3 katlı evlerle bu nostaljiyi yaşamak isteyenler orada görebilir kendisini. Çok güzel orası. Bir arabanı park edecek yer bulamıyorum, trafik sorunu. Bir de yaşam siteler oluşmasıyla çocukların oyun alanları, torunların oyun alanları oluşsun diyerekten şehri terk etmek zorunda kaldılar. Daha uzak bir yerlere, isim vermek gerekiyorsa Beylikdüzü, Büyükçekmece, o taraflarda sitelerin yoğunlaştığı için o tarafları tercih etmeye başladılar. Bahçeşehir falan diyeyim ben size. O taraflara doğru gitmeye başladılar. Yani bir 10 sene önce var, daha çok sıklaştı. Yabancı iş adamlarının yatırım yapması, lüks otellerin yapılması diğer küçüklere de bir teşvik oldu. Bir ne diyeyim, büyüteç oldu onların o şeyleri. Büyüteç oldu. Ben de neden o kadar büyümeyeyim, ben neden yapmayayım benim burada? Birkaç kişi beraberinde oteli alaraktan, otel yeri alaraktan, evleri, ahşap evleri alaraktan otele dönüştürmeye başladılar. Ki aynı zamanda ben de bir otelciyim. Beyim vefat ettikten sonra kayınpederimin aldığı Kumkapı'da bir yerimiz vardı. Orası da bizim otelimizdi. Kayınpeder vefat etti, Allah rahmet eylesin. Daha sonra beye nüksetti. Beyin vefatından sonra bana kaldı. Ben hala orayı işletiyorum. Fakat koronadan beri kapattım. Yani kapattım derken dondurdum diyeyim daha doğrusu. O şekilde turizmle ben de ilgilenmiyor değilim, ilgileniyorum. Kumkapı'da benim pansiyonun tam çaprazında Ermeni bir Allah rahmet eylesin Aznif Hanım vardı. Kendisi Ermeni, Yozgat Ermenilerindendi. Ona birisi vermiş küçük bir seccade. Bu Pakistan'da olabilir, Afgan da olabilir. Onu tuttu, bana getirdi. Bu sana daha yakışır diyerekten hediye vermişti. O beni çok duygulandırmıştı. Çok güzeldi. Çok duygulandım şu anda. Evet. Kızıyla da hala görüşüyoruz. Takiye Hanım'la telefonda. Yani Allah ayırmasın. Ne diyelim? Onun da ömrü o kadarmış. Küçük değildi tabii ki, 90 küsur yaşında vefat etti. Ama çok nazif, çok naif, çok iyi bir insandı. Genelde evlerdeydi. Daha sonra bunları düğün salonlarına ve şeylerde yapılıyor şimdi.
otellerde yapılıyor, teraslarda yapılıyor, bir takım yerlerde yapılıyor, eğlence merkezlerinde falan, pastanelerin güzel yerlerinde, doğum günlerini dahi oralarda yapıyorlar. Önceden doğum günleri de evde yapılabiliyordu. Kına da zaten evde yapılabiliyordu. Benim kendi kınam da evde olmuştu. Beyimin amcasının kızının evleri müsait değildi. Hatta benim evde kınası olmuştu. Çok da güzel olmuştu. Yakınları ve arkadaşlarını davet ederekten sadece bayanlara özgü bir kutlama töreniydi bizim için. Çok da güzeldi. Sokak düğünü derken daha önceleri bizim oralarda değil de Ahırkapı tarafında, Can Kurtaran tarafında birkaç kere tanık oldum, katıldım ve de çok hoşuma gitti. Çok renkli insanlar, çok güzel insanlar, insanlara pozitif enerji veriyorlar. Herkes öyle pozitif bakabilse dünyaya, inanın o kadar güzellerdi ki çok hoşuma gitmişti benim. İnsanlara da rahatsızlık vermiyorlardı. Sonra işte farklı insanlar hala da onların şeyleri duruyorlar oralarda. Yaşıyorlar da kendileri, insanlarla da pozitif bir enerjileri var. Bayramlar ailemizde kayınpederim yaşıyordu tabii ki. Benim 2 tane çocuğum vardı. 2 çocuğum, bir de ben ailenin büyük geliniydim. Hemen sabahları aşağıya inersin. Erkekler camiye giderler bayram namazı için. Onlar gelmeden sofra hazırlanır. Kahvaltı sofrası hazırlanır. Neler yapılmışsa yapılır. Allah ne verdiyse o gün. Masa hazırlanır. Kayınpederim ilk başa durur. Kayınvalidem onun yanına durur. Benim beyim onun yanına durur. Onun yanına da ben dururum. Benden sonra da diğer kayınlarım durur. Evlendikten sonra onların eşleri yanlarında durdu. Çocuklar da, torunlar da yaş sırasına göre dururlardı. Sırayla el öpülürdü. Önce ben kayınpederimin elini önce kayınvalidem kayınpederimin elini öpüyordu, sıraya geçiyordu. Sonra benim beyim elini öpüyordu, kayınpederimin annesinin elini öpüyordu, o sıraya geçiyordu. Sonra akabinde ben kayınpederimin, kayınvalidemin, beyimin elini öperek sıraya geçiyordum. Bu çark bu şekilde dönüyordu. Hepsi sırayla. Bayramlaştıktan sonra kahvaltı soframıza oturuyorduk. Kahvaltı sofrasından oturulur, kahvaltı yapılır, duası yapılır. Sonrasında kalkılır. Kayınpederim daha sonrasında torunlarına harçlık verirdi. Sonrasında kayınvaliden verirdi, sonrasında benim beyim. Sırayla o çocuklara verilen harçlık da sırayla verilebiliyordu. Durum bu şekildeydi. Bayramlarımız güzel geçiyordu. Sonra da misafir kabullerimiz oluşuyordu. Evin büyük gelini ben olduğum için bayramın ilk günü ben kendi aileme gitmem diye öyle bir lüksüm olamıyordu. Kayınvaliden sen ailenin büyük gelinisin. Onlar küçükler, onlar ailelerine gidecekler. Bayram 3 günse birinci günü ben o evde görevliydim. İkinci gün ikinci eltim, üçüncü gün üçüncü elti görevli olaraktan bayramı devam ettiriyorduk. Mahallemizde apartmandaki komşularımızla veya yakın görüştüğümüz komşular varsa onlara giderekten bayramlaşıyorduk. Apartman görevlimizde sadece bütün apartmanı 16 tane daire var tabii ki. Hepsiyle kapıdan bayramlaşır, hayırlı bayramlar der. Herkes hediyesini ne verecekse verir. Kapıdan asla ve asla içeriye gelmeden bütün herkesle bayramlaşır. Sonra akabinde aşağıya görevinin başına geçerdi. Fatih bölgesinde daha çok Sultanahmet'e çıkılırdı. Sultanahmet Camisi çok şeydi. Ayasofya'nın yan tarafında biliyorsunuz daha öncesinde bir bölümünde namaz kılınabiliyordu. Şu anda her tarafında kılınabiliyordu. Ondan sonra daha çok Sultanahmet,
diyeyim ben size gezdiğimiz yerler. Çocukların elinden tutup kapalı çarşıya gezin. Kapalı çarşının içinden Mısır çarşısının oradan Eminönü'nden onlara bir balık ekmek alaraktan, beraberinde oturaraktan veya bir simit alaraktan o çocuklara bir eğlence olurdu. Gülhane Parkı'ndan dönüp evimize geri gelirdik. Sinema veya tiyatro derken Çemberlitaş'ta bir tane sinema vardı. Hala da şu anda var. Yani fazla misafir geldiği için, bir de ben de ailenin büyüğü olduğum için böyle bir lüksüm olamıyordu. Mümkün değil. Gitmedim mi? Gittim tabii ki de. Ama tiyatro olarak burada yoktu, ama çocuklarımın okul döneminde, kızım bayağı bir şeydi. Okulda tiyatro çalışmaları falan vardı. Büyük bir etkinlikleri vardı. Onlarla beraberinde tiyatro çalışmalarına, oğlumun okulda folklor çalışmalarına, onlara katıldım. O tür faaliyetlerini izlemeye diyelim. Daha öncekiler direkt bavul ticareti olarak geliyorlardı. Zaten bu Polonya pazarı diyerekten adlandırdığımız Tahtakale'nin üst kısmı, bir de bu Beyazıt Camisi'nin alt kısmına otobüslerle gelirlerdi bunlar. Otobüslerini bırakırlardı veya otelin önünde bu kadar araba herkeste yoktu. Çok rahatlıkla gelebiliyorlardı. Çekoslovakya'dan, Polonya'dan, Romanya'dan, Bulgaristan'dan, oralardan çok geliyorlardı. Buradan alışveriş yapıp götürüyorlardı. Hatta Bulgaristan'dan gelenler kaşkaval diyorlardı, kaşar peyniri. Onların peynirlerini getiriyorlardı. Çok ucuzdu. Çok uygun bir şekilde kayınpederim de yaşıyordu ve sevdikleri için hani böyle alıyorlardı. Sigara getiriyorlardı, şeker getiriyorlardı. Şu anda bizlerden onlar alıyor. Bulgaristan şimdi daha bir popüler oldu Avrupa Birliği'ne girince. Şimdi biz daha fakir bir şey gibi olduk. Kısmet böyleymiş. Keşke olmasaydı bazı şeyler, ama 90'larda kızım 6 aylıktı. 90'larda başladı otelcilik olayımız. Çok da güzel gidiyordu, çok nezihti. Odalarının kapıları dahi açık yatsalar, inan ne hırsızlık, ne huysuzluk, ne çirkinlik, ne şey. Herkes, gelen müşteri sanki ailenin bir ferdiymiş gibi, o kadar saygınlıktı, o kadar şeylikti ki. Şimdi evladından dahi acaba diyorsun, böyle mi diyebiliyorsun. Ama gelen müşteriden dahi korkmuyordun. Şimdi herkesten acabalı davranıyoruz. Keşke böyle olmasaydı. Neden? 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 Kumkapı, benim kayınpederim, benim beyim 7 yaşındayken almış orayı. Çok çok eski. Bir 60 yıllık bir mazisi var. Öncelerinde oralarda Rumlar ve Ermeniler oturuyormuş. Türklerden de oturanlar var. Ama herkes ilk önce kapısının önünü süpürüp temizleyip, akabinde içeride ne işi varsa yapacağını yapar. Ondan sonra kapının önünde oturulur, görüşülür, konuşulur falan. O tür şeyler varmış. Sonra tek tek insanlar, yani bunu nasıl da söyleyeceğimi bilemiyorum. Bizler yani orada karakter değişiminin oluşmasını bizler mi istedik, bizler mi tetikledik? O da ayrı bir tartışılır. Onları gitmesi bence hiç iyi olmadı. Gitmesi hiç iyi olmadı. Sahil Çatladı Kapı'dan gidebilirdin Sirkeci'ye doğru. Ama bir Kumkapı, Yenikapı arasında ürkütücü bir şeylikler vardı. Çok farklılıklar, yaşam farklılığı vardı. Balık hali vardı. Oradan balık almaya giderdik. Oraya dahi korkarak giderdik. Bir, ne bileyim ben, şarapnel geçidi var mesela Kumkapı'da. Bir şarapnel geçidi var orada.
O belki zarar vermeyecekler insanlar ama elinde şarap şişesiyle veya ispirto mu içiyor, ne içiyorlarsa onlarla baygın, bitkin halde orada yatan çok insanlar vardı. Onlar bizi ürkütüyordu. Onlardan aslında ürkmememiz gerekiyormuş. Şimdiki insanlardan daha çok ürkmemiz gerekiyormuş. Çünkü onlar yazık, yapacak bir şeyi yok ki. Daha önceleri Saadet Partisi'nden Lütfü Kibiroğlu'nun döneminde Allah rahmet eylesin çok güzel bir yardım faaliyetlerimiz oldu eşiyle, kulakları çınlasın Kadriye Hanım'la beraber. Çok güzel yardımlarımız oldu. Ramazan'da özellikle fakirlerin evlerine giderekten, onların aniden kapılarını çalaraktan, o pişirdikleri makarnadan yiyerekten çok güzel bir faaliyetlerimiz oldu. Onlar şaşırdılar, bir belediye başkanı gelebilir mi? Başkanla beraberinde de gittik. Şeyle beraber de gittik. Şu anda kendisi bakan oldu. İnşallah aklıma gelecek, söyleyeceğim ben onu. Nuh diyeceğim geliyor, Nuh değil. Yani karısı doktor, ismini getiremedim. Onlarla beraber gittik. Çok güzeldi her şeyiyle. Hastanede rehin kalmışlar çok vardı. O dönemlerde hastanede rehin kalan hastalar vardı. Çıkarmıyorlardı. Bedelini ödemediği takdirde oradan çıkmaları söz konusu değildi. Biz ne yapıyorduk? Sanki imece usulüyle. Kimin durumu iyiyse o gün, o zamanlar, o dönemde zekatı, fitresi varsa benim bu kadar diyordu. O kişiyi de, yardım yapacak kişiyi de yanımıza alarak da bu kişi burada hastanede, atıyorum Süleymaniye Hastanesi'nde rehin kalmış. Kadın doğum yapmış. Fakat hastaneden çıkması söz konusu değil, çıkarmıyorlar. Onun o para bedelini ödeyerek oradan hastaneden onu alıyorduk. Çocuk hastanede kalmış, baba anne durumları yok. Onu çıkarmaları söz konusu olmayacak. Fakat oradaki yapılan işlem de bitmiş. Fakat belirli bir bedel ödenmesi gerekiyor. Bunlarla yardımcı olarak onları çıkarmaya önce Allah'ın izniyle, sonra biz vekil olaraktan, olaraktan onları çıkarmaya çalıştık. Böyle bir faaliyetlerimiz oluştu. Elektrik, su faturalarını ödeyemeyenler, mülk sahibiyle kiralarını ödeyemeyenler, onlara yardımcı olduk. Eşyaları olmayanlara eşya, evlenecek kişilere çeyizlerine yardımcı olaraktan. Bazılarının evlerinde fazla eşyaları varsa, fakirlerin bazılarının eşyaları yok, onlara eşya, ikinci el. Bu şekilde bir yardımlarımız olmuştur inşallah Allah katında. Durum böyle yani, biz vesile olduk sadece. Süleymaniye'de çok evler vardı. Süleymaniye'ye çok gidiyorduk. O zamanlar evler çok vardı. Hangi biriydi ama eski binalar çok vardı. Fatih'e giremiyorduk. Sadece Eminönü Belediyesi adı altındaydık biz. Fatih daha sonra beraber oldu, birleşti. Can Kurtaran'a gidiyorduk. Nişancı'ya gidiyorduk. Kumkapı'ya gidiyorduk. Anadolu'dan gelmiş bir odada 5-6 tane kişi. Yani nasıl olsa devlet bize bakacak diyerekten gelmeleri, bu da ayrı bir bakış açısı. Halbuki o kadar tarlaları var, bağları var, bahçeleri var, toprakları var. Yani İstanbul'un taşı toprağı altın diyerekten mi geliyorlar bunlar? Acaba devletten, bizden çok çok büyük, o bize bakar diyerekten mi geliyorlar? Yani bize mutlaka birisi elimizden tutar diyerekten mi geliyorlar? Veya orada daha bir yükselebiliriz, atak yaparız diyerekten mi geliyorlar? Onların çözümünü yapamadım ben Kumkapı'da. Onları ayrıştıramadım. Düşüncelerinin ne olduğunu ayrıştıramadım. Sebep neydi Kumkapı'ya gelmelerinin, Nişancı'ya gelmelerinin? Ahırkapı'ya da çok yardıma gittik. Bu Can Kurtaran'daki, zaten o halkın, Can Kurtaran'daki Romenlerin halkın geçim kaynağı sadece darbuka ve
klarnet çalaraktan geçimlerini sağlıyorlar. Belirli eğlencelerde katılaraktan, o renklilikleri yaparaktan geçimlerini sağlıyorlar. Onlara getirdiğimiz erzak, onlara verdiğimiz şeyler onları çok mutlu ediyorlardı. İnanır mısınız? Çoğu asla ve asla bunu kıyaslama babında değil de fikir paylaşım babında söylüyorum. Yanlış söylüyorsam Allah fırsat vermesin. İnanır mısın, yerleri, evleri o kadar temizdi ki inan bir tabağa değil yere koyup yemeği yiyebilirdin. O kadar da temiz bir insanlar. O kadar bir temizlik içerisinde. Duvarları, evleri, ama bir normal Anadolu'dan gelenin de evine gidiyordun. Yani su var evinin içinde mübarek, yani birazcık bir hijyene dikkat et. Hepsi için söylemiyorum bunu, asla ve asla hepsi için söylemiyorum. Ama bir Romen için, hepsi için temizliğini söyleyebilirim. Söyleyebilirim. Genelde 3 katlı evler vardı. Hala da duran şeyler var. O koruyor o taraf Allah'tan kendisini. Hatta ahır kapının altta fener var. Fenerde oturan benim eltimin kızının arkadaşları oturuyordu orada, görevlisi. Oraya da gitmiştik. Çok güzel. Oradaki mesela Cüzzam Hastanesi vardı orada. Hastane vardı ahır kapıda. O hastanenin gitmesi ne kadar iyi oldu, ne kadar kötü oldu o da tartışılır. O kadar güzel bir yerde ki içerisine, inanır mısınız, şu anda herhalde okul yapmışlar. Okul mu? Bir sanatla ilgili bir şeyler yapılmış ama inşallah güzel olmuştur diye düşünüyorum. Cüzzamlı hastaların yattığı bölümler vardı orada. Bir bölümünde de daha sonrasında bu tür hastalıklar olmadığı için devletin hasekiye bağlı bir bölümüydü. İlaçlarını yazdırmaya gidebiliyordun. Çok güzel bir yerdi. Fransız hapishanesi vardı. O Fransız hapishanesinin yeri de daha sonra İSMEK oldu. Belediyenin açtığı bir takım şeyler vardı orada. Bölümleri vardı, bir takım bölümleri. Güzel bir faaliyet veriyordu. Ama şu anda ne tür bir faaliyet veriyor? İSMEK hala devam ediyor mu onu da bilmiyorum. Kültür Bakanlığı'nın bir bölümünü yaptılar diyerek ben duydum. Sonrasında taşındı mı hiç bilmiyorum ama bir Fransız hapishanesi olaraktan farklı bir şeye katkısı olabilirdi, ülkemize katkısı olabilirdi. Hapishane olarak değil de turizm olarak da onun terasıydı, odalarıydı. Turizm olaraktan çok güzel bir katkısı olacak bir yer diyeyim ben size. Kendisi frezeciydi diyeyim. Kayınpederim daha öncesinde frezecilik yapıyormuş. Tabii ki çocukları da bu şekilde aynı mesleğe, baba mesleğini devam ettirmek için. Gedikpaşa'da frezeciydi. Benim gitmem söz konusu orada olamıyordu. Hani bir bayan beyinin iş yerine gidebilir, şey yapabilir ama burası han içerisinde olduğu için, sırf erkekler olduğu için edeben ve usulen gitmemem gerekiyordu. Hiç ben beyimin iş yerine gitmemiştim. Ne zaman ki o işi bıraktı, ondan sonra ben burada çalışıyordum diyerekten o şekilde orayı bildim, yani orayı bıraktıktan sonra. Oralarda da oturan aileler, Ermeni, Rum aileler varmış. Türklerden de oturan tabii ki insanlar varmış. Daha sonrasında hep iş yerlerine dönüştürülmüş oralar. Nuri Osmaniye Camisi'nin oradaymış daha çok benim kayınpederimin frezeci dükkanı. Mahmut Paşa Camisi'nin bahçesinde, pardon. Nuri Osmaniye'yi geçince Mahmut Paşa Camisi'nin orada baraka dükkanlar vardı. Orada frezecilik adı altında başlıyor. Daha sonra bu binaları boşaltınca insanlar burada frezecilik dükkana da, eve de daha yakın diyerekten Pierre Loti'den, aslında Mahmut Paşa'nın da çok uzak bir yer değildi ama orayı tercih etmiş. Tabii ki birinci tercihim
Osmanlı'nın da gezdiği güzel bir bahçemiz var, Gülhane Parkımız. Birinci tercihim o olabilir. Ama orada hayvanlar da vardı. Daha öncesinde Gülhane'de hayvanlar da vardı. Çocuklarımla beraber gittiğimde hayvanları da görmüştür onları. Ama şu anda hiç yeşillikler dursun yeterli diyoruz. Hayvanları geçtik, artık yeşilliklere zarar vermesinler. Bir beton bir şey yapılmasın. Yeterli olacak. İstanbul'da Belgrad ormanlarını tercih ederim. Karşıda da Aydos var. Orası da çok güzel. Oraya da giderim. Gitmek istediğim yerlerden birisi orası. Birisi orası derim. Yani bir şey tercih etmektense, bir restoransa, bir bilmem neyse, kahvaltı salonları olacağı yere ben böyle bir ormanlık alanlarda, bir oksijenin bol yoğunluk olduğu yerleri daha çok tercih ederim. Gençliğimde derken bizim Yalova'da yazlığımız olduğu için, kayınvalidem benim Yalovalı Çerkez olduğu için büyük olarak da nereye götürürlerse böyle bir tercih hakkım zaten benim olmazdı. Mümkün değildi, öyle bir lüksüm olamazdı. O yönlü onlar nereye derlerse bizi oraya götürürlerdi. Lokanta, restoran zaten asla ve asla gidilmezdi. Çok yani ne bileyim çok uç mu düşünülürdü veya bir bayan evinde yemek yapamıyor da niye gidilsin diyerekten mi düşünülürdü hiç bilmiyorum. Hani diyorum ya, bir Anadolu terbiyesi mi diye adlandırılır bu. Bir kayınvalidemin yanına gelmişim ben bir yerde, aynı beraber oturuyor sayılırım. Üst katta ben, aşağıda o oturuyor ama yani öyle bir lüksüm zaten olamazdı. Yalova'ya dahi giderken bir simit alabilirdik vapurda. Yalova'da yemeğimizi yerdik evde. O kültür adı altında. Ama şimdi benim gelinim de var. Benim torunlarım da var. Nerede istiyorlarsa aman şuranın şuyu meşhurmuş diyerekten oralara onlar da gidiyor, kızım da gidiyor. Yani bir şekilde gidilebiliyor. Beni de götürüyorlar bu esnada. Pazara. Bütün gıdalarımızı, sebze, meyve neyse alacaksak haftalık pazar alışverişleri yapılırdı. Böyle zincirleşmiş market zincirleri yoktu. Bakkalımız vardı evin tam karşısında. Bakkaldan alabiliyorduk. Veya kayınpederim önceleri biliyorsunuz evlerde şekeri, bulguru, pirinci toplu alınırdı. O toplu alırdı kayınpederim. Hiç onun önüne de geçmezdik. O ne getirirse biz o şekilde gıda tüketimlerimizi bu şekilde yapardık. Ama her hafta düzenli olarak pazara giderdim. Perşembe pazarı Kumkapı'daydı. Kumkapı'daydı. Şimdi biraz daha Yenikapı'ya doğru ilerledi ama daha öncesinde daha bu yabancı şubeye doğru diyeyim, daha bir berideydi. Bostan, burada sadece surların dibinde bostanlar vardı. Yani benim gelin olarak, genç olarak gitmem söz konusu olamazdı tabii ki. Yoğurtçu vardı, bozacı vardı. Sultanahmet'te Ramazanlarda çok güzel şenlikler yapılıyordu. O şenlikler kalkması hakikaten hiç şık olmadı. Ne kadar güzel nostalji yaşanıyordu. Bozacılar vardı. Ne kadar güzeldi. Ramazan davulcuları vardı. Hala da çalıyorlar. Bazıları kızıyorlar. Ama onları özlemle bekliyoruz. Sultanahmet'teki Ramazan şenlikleri kısmi de olsa açılması çok güzel olur. Özlemle bekliyoruz. İnşallah farklı kararlar alınır, farklı şeyler yapılır. O etkinlikleri güzeldi yani bence. Yağ bile getiriyorlardı, biliyor musunuz? Yağ, sıvı yağ, zeytinyağı. Litrelik alüminyumdan mı, çelikten mi? O zamanlar herhalde alüminyumdu. Yani kalınca bir alüminyum şeyleri vardı. Yarım litrelik, 1 litrelik, 2 litrelik o yağ ibrikle boşaltılır, ölçülür, senin kabına koyulurdu. O şekilde alıyorduk. Cam şişelerle damacana diyerekten şimdi plastiklere koyuluyor. Kanserojen tabii ki etkili
Ama almıyor muyuz? Alıyoruz, mecbur kalıyoruz sokaklarda, susuyoruz, plastiklerde alıyoruz. O taş delenin sularını cam şişelerde alıyorduk. Yoğurtçudan yoğurt alabiliyorduk. Tepsilerde oluyordu. Yoğurtçu diyerekten bağırıyordu. Ondan sonra isteyenler o şekilde yoğurtlarını evlerine alıyordu. Kayınvalidemin tek kapılıydı. Hatta benimki de tek kapılıydı. Daha sonra çift kapılılar, no frostlar çıktı. Öyle bir şeyimiz yoktu. Alman mallarıydı bunlar, yurt dışından gelme önceleri. Daha sonra diğer Türk firmaları da tabii ki bunları çıkarttı, şey yaptı. Ama buzdolabımız tek kapılı olaraktan buzdolabımız vardı. Evimizde ocak olarak da bu Pierre Loti Caddesi'nde hava gazıyla biz ocaklarımız vardı. Şoh benim hava gazlıydı. O bina olduğu gibi, o cadde diyeyim daha doğrusu, hava gazıyla çalışıyordu. Doğalgaz yoktu o zamanlar. Yani evlerimiz sobalıydı. Kapıcımız herkesin sabahleyin küfeyle birer küfe kapısının önüne odunlarını çıkartır bırakırdı. Bizler de onu alırdık, sobamızı yakacağız, balkona mı koyacaksın, onu ne şekilde şey yaparsan, bütün dairelere görevlimiz, biz sormamıza dahi gerek kalmadan birer küfe herkesin kapısının önüne bırakırdı. Mahmut Paşa'ya giderdik, oradan alışverişler yapılırdı. Kapalı çarşıda zaten terlikçiler, yorgancılar falan vardı o zamanlar. Şimdi daha farklı şeyler, belki turizm mi bunu, ihtiyaçtan dolayı mı oluşabiliyor? Farklı farklı sektörler oluştu kapalı çarşının içerisinde. Dövizciler hiç yoktu. Birikim olarak bizler bile birikimimizi altın olarak diye değerlendirirdik de o zamanlar, yani yatırım olarak. Ama şimdi dolar, euro çıktı, döviz büroları çıktı, kapalı çarşı onlarla doldu. Sadece kapalı çarşıda kuyumcular vardı, yorgancılar vardı, terlik, ayakkabı, gelin kıyafetleri alınsın diyerekten o tür kıyafetçiler vardı diyeyim ben size. Ramazanlarda evimize en yakın olan Emin Sinan Camisi'ne giderdik. Hatta çok güzel de bir diyalogumuz var Hoca Efendi ile, ailesiyle, kızlarıyla, oğlu, çocuklarıyla diyeyim daha doğrusu. Çok güzel bir diyalogumuz olurdu. Sanki bir aileymiş gibi her gün oraya giderekten ibadetimizi yapardık. Onlarla görüşürdük. Hala da görüşüyoruz. Buna mukaben diğer camilere gitmiyor muyduk? Ramazan'da komşularla beraber oluyorduk. Her gün sanki farklı farklı camiye gidince farklı farklı alacağız, sevap alacağız diyerekten Sultanahmet'e gidelim, Süleymaniye'ye gidelim, Laleli Camisi, Beyazıt Camisi, her gün bir camiye giderekten Dızdariye Camisi, yukarılardaki diğer Atikale camilerine giderekten onların farklı manevi atmosferleriyle beraber iç içe yaşayaraktan o günleri geçirdik. Allah herkese nasip etsin. İnşallah onları da başımızdan eksik etmesin. Camilerimiz her zaman ebedi direğiyle, mimarisiyle dursunlar inşallah. Ben Çemberlitaş'a çıkınca tramvay vardı önceden. Taksim'e kadar giden eski nostalji şeyleri vardı. Onlar vardı, onu kullanıyordum. Ondan sonra otobüs vardı, otobüs kullanıyorduk. Eminönü'ne giden veya Bakırköy'e giden çok otobüsler vardı. Onlarla ulaşımları sağlıyorduk. Vapur Yalova'ya giderken zaten adalara uğrayarak gidiyordu. 4-5 tane adaya uğruyordu. O şekilde Yalova'ya giderken vapuru çok kullanıyordum. Zaten karşıya Üsküdar'a geçmek için de vapuru kullanıyordum. Çok güzel bir, çocuklar için de eğlenceli bir şey oluyordu. Gidiyorduk. Emin Sinan Camisi daha öncesinde
etrafında otel olmadan önce, önünde otel olmadan önce orada büyük ihtimal, hafızam beni yanıltmıyorsa, kutu fabrikası, gümüşçüler, kunduracılar, ayakkabıcılar vardı orada. Daha sonra o han olduğu gibi boşaltıldı. Olduğu gibi boşaltıldı, otel oldu. Benimle aynı şeyde olan birileri aldı, Allah hayrını göstersin, oraya otel yaptılar. Fakat daha önce, otel olmadan önce orada bir şeyler vardı. Mezarlıklar vardı, görünen, yoldan geçerken görünüyordu. Çeşmesi rahatlıkla görülebiliyordu falan filandı. Onlar kamufle edildi otel yapılmasıyla beraber. Böyle otelciliğe tabii ki saygımız var. Ben de aynı işi yapıyorum. Hepsinin başımızın üstünde yeri var. O gelen turistleri misafirlerimiz olarak adlandırayım. Onlar bizim başımızın üzerinde yeri var. Onları misafir olarak kabul edersek, bir aileye gelmiş misafir olarak kabul edersek, onları ağırlarsak hem onlara verdiğimiz bir intiba, bir güzellik, olması gerekenler neyse o olur diyerekten düşünüyorum. Fakat farklı ticari babda, para babında bakarsak işin boyutu farklı yere gidiyor. İşin boyutu farklı yere gidiyor. Hatta şu anda da otellerin altlarını bizim o kadar nostalji hamamlarımız var ki isimleri yani aklımıza gelir gelmez. Hürrem var, Süleymaniye Hamamı var, Horhor var, Kadırga Hamamı var, Cağaloğlu var, Gedikpaşa Hamamımız var. Çok hamamlarımız var. Çemberlitaş Hamamımız var. Aklımıza gelmedik bir dolu Nişancı hamamımız var. Bu hamamlar varken bu otellerin altındaki şifalı su mu, bunların altına otel yapılması beni inanır mısınız? O kadar üzüyor, o kadar şey yapıyor ki. Gerekçe ne? Neden ruhsat veriliyor? Bu da ayrı bir şey. Asla verilen şeye saygı duyuyorum. Bunu eleştirme babında değil de gerekçe ne diyerekten bir açıklaması olmadığı için odalarında duş var. Duş alacaklarsa otellerin duşu yok mu? Hani eski dubleks ev değil ki bir tane hamamı, bir tane duşu yapılacak bir banyosu olsun. Gerekçe ne? Şık değil, tasvip etmiyorum. Verildiği karara da saygı duyuyorum tabii ki. Ama bence şahsım olarak ben bunu tasvip etmiyorum. Tarihi eserler, çok çeşmeler var. Gündeme çıkması lazım. Fakat bu yolların yapılması, kaldırımların yapılması, bu Gedikpaşa'ya çıkarken de, Çemberlitaş'a çıkarken de rampalar var. Oradaki çeşmeler yolun bayağı altında kalmış. Onların gündeme çıkması lazım. Veya kaldırım taşları üstüne beton atılmış. Betonun üstüne kaldırım döşenmiş. Onlar olduğu müddetçe bunlar da yerin altında kalmış. Çeşme nerede kalıyor? Yerde kalıyor. Onların çıkartılması ve de çok yine bakıyorum çoğu yerler hani türbeler, Liman Caddesi'nde güzel gün ışığına çıkartılmış, temizlenmiş, yapılmış. Onu gördüm, takdirle saygı duyuyorum. Çok güzel yapmışlar. Ama bir gün ışığına çıkmayan vakıf yerleri var. Bu vakıf yerlerinin güzel bir değerlendirmesi ve devlet adı altında devletin güzelleştirmesini isterim ben. Devlet güzelleştirir bunu yaparsa. Kendi adına imza atacak. Şahıslara verdiği zaman şahıslar farklılık, kendi yorumlarını katıyor sanki bence. Belki güzel yorum katanlar vardır, saygı duyuyorum ona. Ama tarihi öldüren duygular katıldığı zaman şık olmuyor. Ben isterim ki eskileri kısmi de olsa benim torunlarım da yaşasın, bilsinler. Ben ne kadar gördümse gördüm ama benim torunlarım ve gelecek turistin de görmesini isterim ben.
turist demeyeyim, misafirimiz. Onlar da görsün istiyorum ben. Çok değişti. Çok değişti. Aileler çok az kaldı. Parmakla sayılacak kadar diyeyim. Parmakla sayılacak kadar. Önceden oteller parmakla sayılıyordu. Şimdi aileler parmakla sayılacak kadar kaldı. Tam tersi oldu. Tabii ki daha önceki komşularımızdan çok vefat edenler oldu. Tabii ki kayınvalidemin döneminin arkadaşlarından bahsediyorum. O büyüklere saygıyan, ölenlere Allah rahmet eylesin, kalanlara sağlık, afiyet nasip etsin. Onlarla olan diyalogumuzda belirli bir sabahla öğlenin arasında bir kahve saati vardı, bir kahve vakti vardı. Kahve içeceğiz, uygun musunuz diyerekten söylenirdi. O kişi uygunsa gelirdi. Uygun değilse kusura bakmayın, davetinize icap edemiyorum, teşekkür ederdi. Diğer kişiyi çağırırsın, o da aynı şekilde müsaitse gelinebilirdi. Müsait değilse veya o kişi derdi ki sana kahve içmeye geliyorum, sen uygun musun? O müsaitlik oranı herkesin birbirine olan saygısı, değeri, bir saygı vardı diyeyim ben size. O zamanlar çok saygı vardı. Hepsine de zaten hitabımda da belki kırmızı çizgiyle belirtmişimdir. Nadiye Hanım teyze bunlara birer unvan vererekten kişiliklerine, mevkilerine hepsi belki asla ve asla bunları indirge bir şey olarak söylemiyorum. Belki okula gittiler, belki okula gitmediler. Eğitim düzeyleri olarak söylemiyorum. Ama yaş haddinden dolayı, bulundukları konumdan dolayı hitaplarımızda mutlaka Makbule Hanım, Madam Hanım, ondan sonra Nesrin Hanım teyze diyerekten bunları üçlü devam ederekten söylenilen cümleler olurdu. Asla ve asla direkten Ayşe teyze, Fatma teyze diye söyleyemezdik. Şimdiki komşuluk bunların vefatlarından dolayı mirasçıları, varisleri sattı, değiştirdi. Değiştirdiği müddetçe onlar çok farklı. Onların düşünceleri farklı. Saygı duyuyorum onlara da. Ama bir İstanbul kültürü asla ve asla yok onların. Davranışlarında, durumlarında seni farklı görüyor. Neden yani? Neden bu şekilde resmi konuşuyor gibi geliyor? Onların senin belirli bir hat koyman, koyman, onun aslında düşüncesine saygıyan yapıyorsun sen. Önüne geçmek istemiyorsun. Belki bir özeli vardır diyerekten bu cümleleri kullanıyorsun ona. Çat kapı gidemiyorsun. Saygıyan, belki uygun değil, belki bir özeli vardır diyerekten uygunsa zaten sana buyur gel diyor. Veya şu saatte uygunum. Saygı duymak lazım o kişiye. Şimdikilerde yok o. Ama hala eskilerden var. Hepimiz de birbirimize saygı. Uygun musun? Gelebilir miyim? Ben seninle kahve içmek istiyorum. Veya öğleden sonra bir çay içeceğiz. Çay içmeye uygun musun diyerekten komşularımıza söylüyoruz. Uygunlarsa gelebiliyorlar, uygun değilse zaten mazeretini beyan ediyorlar. Mesela evlerin altlarında üstleri otel, altları restoranlar oldu. Bu kadar restoran yoktu. Zaten restorana gidilmezdi diyorum ya ben size. Restoran çok lükstü. Zaten bu kadar restoran yoktu yani. Tamam ne kadar iş alanları orada hani kunduracı, gümüşçü, altıncı, şucu, bucu diyerekten insanlar vardıysa da küçük lokantamsı yani sokak şeyleri vardı. Şimdi turizme hitaben restoranlar açıldı resmen yani. Hem alkollü hem alkolsüz olaraktan farklı restoranlar açıldı. Çok değişti. Şu anda Fatih ilçesinde oğlumun Sultanahmet Meydanı'na yakın bir işletmesi var.
Yine turizmle ilgili diyeyim ben size. Ona yardımcı oluyorum, onun yanına gidiyorum. O şekilde vakit geçiriyorum. Hediyelik eşya, yani bir takım şeyler sataraktan ona takviyede bulunuyorum diyeyim. Amerika'dan falan çok az insanlar geliyordu. Çok şeydi. Ruslar çok az geliyordu. Şu anda Ruslarda büyük bir patlama var. Çok gelmiyordu. İnanır mısın, Ruslar çok geliyor. Amerikalılar çok geliyor. Avustralya'dan çok geliyorlar. Yani en uzak ülkeler Avustralya, Amerika. Kaç saatlik yol? 11, 12, 13 saatlik yollar. Oralardan geliyorlar. Brezilya'dan geliyorlar. Çok güzel. Turizme katkısı olmuyor mu? Hepsinin Allah'a çok şükür başımız üzerinde yerleri var. Çok güzel katkıları oluyor. Ama biz de ev sahibi olarak onlara karşı iyi niyetlerini suistimal etmememiz lazım. Çok suistimal edenler var. Şeylerin isimlerini vermek istemiyorum. Sektör isimlerini vermek istemiyorum ama yani bunları kötüye kullananlar da var. Bu sefer Türkiye deniliyor. Allah'ın sevgili kullarından olduğumu mu diyeyim, nasıl, Allah'a çok şükürler olsun. Çok güzel maneviyatın bana göre, yani çoğu kişiler de aynı şeyi söylüyorlar da, maneviyatın yoğunluğu olduğu bir bölge olarak görüyorum. Osmanlı'nın burada yaşaması, Bizanslıların, onların, bunların, dünya insanının burada yaşaması, hepimiz hangi ülkeden olurlarsa olsun hepimiz Adem'le Havva'dan geldik. Adem'le Havva'dan. Hepimiz kardeşiz. Ben onun için bütün dünyayı seviyorum. Bütün dünyanın insanları derken kalbi temiz, art bir düşüncesi olmayan, negatif düşünmeyen, bütün pozitif insanları seven bir insan olaraktan Allah'ın sevgili kuluymuşum. Tekrar bir daha dünyaya gelsen hangi ülkede yaşamak istersin deseler yine Sultanahmet derim, yine Türkiye derim.